Şehirler, insanlık tarihinin en büyük tanıkları ve onları yönetenler tarihin en kritik aktörleri. Bir yanda halkın seçtiği belediye başkanları, diğer yanda merkezi otoritenin gücü. Bu gerilim yıllardır süregelen bir mücadelenin ta kendisi. Osmanlı'nın son dönemlerinde Şehremini'nin sınırlı yetkilerinden günümüzün güçlü metropol yöneticilerine. Bu koltuğun anlamı hep değişti ama önemi hiçbir zaman azalmadı. Bugün İstanbul'da yaşanan aslında 100 yıllık bir hikayenin modern sahnesinden başka bir şey değil. Yerel ile merkezin, gelenekle değişimin, eski ile yeninin bitmeyen dansı. Ve bu dans kimi zaman demokrasinin çıkış noktası oldu, kimi zaman da çatışmaların kaynağı. Ama her defasında şehirlerin kaderini değiştirdi. Peki bu dans bize ne anlatıyor? Bir belediye başkanının etkisi ne kadar büyük olabilir? Osmanlı'dan günümüze kadar yerel yöneticiler hep önemli bir siyasi aktör olmuşken, günümüzde belediye başkanlarının gücü artık sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal siyaseti de etkileyen bir noktaya evrildi. Osmanlı'dan Cumhuriyete, tek parti döneminden çok partili hayata bu koltukta oturanların gerçek gücü neydi? Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen devam edin. Çünkü bu videoda belediye başkanlarının güçlerinin nasıl şekillendiğini, Ekrem İmamoğlu'nun durumu özelinde tarihsel bir bakış açısıyla keşfedeceğiz. Bir süredir video yükleyemedik. Zaten dost olamadığımız algoritma ile aramız iyice açılmasın diye desteklerinizi bekliyoruz. Bu yüzden beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız seviniriz. İyi seyirler. 1850'ler. İstanbul değişimin sancılarını yaşıyor. Batılılaşma hareketleri şehrin dokusunu değiştirirken yönetim biçimi de dönüşüyor. Şehremini, yani bugünkü belediye başkanlığının atası, padişah tarafından atanan sınırlı yetkilerle donatılmış bir devlet memuru. İstanbul'un 1855'te göreve gelen ilk şehremini Salih Paşa'ydı. Ama bir süre sonra bu sistem yetersiz kalacaktı. Cumhuriyetle birlikte her şey değişti. 1930'da çıkarılan belediye kanunu yerel yönetimlere yeni bir soluk getirdi. Artık belediye başkanları sadece şehrin temizliğinden sorumlu memurlar değil, kent planlamasından sosyal hizmetlere kadar geniş yetkilere sahip yöneticiler haline gelmişti. Ama bu değişim kolay olmayacaktı. Merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki bu güç dengesi yeni Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri haline gelecekti. 1950'ler. Türkiye'nin çehresi değişiyordu. Köylerden kentlere akan insan seli İstanbul'u bambaşka bir metropole dönüştürdü. Gecekondulaşma, altyapı sorunları, ulaşım. Bu şehri yönetenler artık çok daha büyük sorunlarla karşı karşıyaydı. Türkiye'nin çok partili döneminin ilk başbakanı Adnan Menderes İstanbul'la özel olarak ilgilendi. 1956 ve 1960 yılları arasında gerçekleşen imar programı İstanbul'un tarihi dokusunu tamamen değiştirdi. Tarihi yarımadayı bugünkü haline dönüştüren sahil yolları yapıldı, geniş caddeler inşa edildi ve bunun için birçok bina, hatta mahalle yok edildi. 1960 darbesinden sonra Menderes'in yargılanması sırasında bu yoğun imar çabaları da dava konularından biri olacaktı. Adnan Menderes bu süreçte yaptığı iddia edilen yolsuzluk ve hukuksuzluklarla da suçlandı. 1960'lar ve 70'ler. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri yürütülen kent ve nüfus politikaları yerle bir olmuştu. Türkiye, nüfusunun %80'inin köylerde yaşadığı bir ülke değildi artık. Kente yoğun göçle birlikte İstanbul çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Üstelik kentin artan barınma problemiyle ilgili herhangi bir plan da yoktu. Bu plansızlık neticesinde de İstanbul, Gecekondu adı verilen yepyeni bir modelle tanıştı. Üstelik bu dönemde belediye başkanları sadece şehri yöneten bürokratlar değil, ideolojik kimlikleriyle öne çıkan siyasi figürler haline geldi. Necdet Uğur'dan Ahmet İsfan'a, her biri kendi vizyonuyla şehri şekillendirmeye çalıştı. Sosyal belediyecilik kavramı da ilk kez bu dönemde konuşulmaya başlandı. Ama bu dönem aynı zamanda büyük çalkantıların dönemiydi. Ekonomik krizler, siyasi çatışmalar, kaynakların yetersizliği. Belediyeler adeta hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Ve 1980, Türkiye askeri darbeyle birlikte yeni bir döneme girerken, yerel yönetimler için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu dönemde tüm belediye başkanları görevlerinden alındı ve askeri junta tarafından atanan kişiler şehirlerin kaderini belirledi. 1990'lara giden süreç,
Türkiye'deki belediye başkanlarının da yerel siyasetten ulusal siyasete geçiş yaptığı yıllardı. Süleyman Demirel ve Turgut Özal gibi siyasi liderlerin merkezi iktidarları yerel yönetimlere daha fazla yetki vererek belediye başkanlarının güçlerini arttırdı. Ancak belediye başkanlarının bu artan güçleri zamanla merkezi iktidarın nezdinde bir tehdit unsuru olarak algılandı. Bu dönemde belediye başkanları sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda ülkenin genel siyasetine de yön verebilecek aktörler haline geldiler. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde belediye başkanları artık birer siyasi figür olarak görülüyordu. Bedrettin Dalı'nın İstanbul'u, Haliç'in temizlenmesi, yeni bulvarlar, yüksek binalar. Belediye başkanları artık mega projelerin mimarlarıydı. Bütçeleri, yetkileri ve sorumlulukları da katlanarak artıyordu. Ve 1994, İstanbul'da yeni bir dönem. Recep Tayyip Erdoğan %25.19'luk oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Erdoğan'ın belediye başkanlığı yerel yönetimlerin siyasi kariyerde önemli bir sıçrama tahtası olabileceğini gösterdi. Su sorunu, çöp sorunu, ulaşım, gündelik sorunlara getirilen çözümler Erdoğan'a ulusal siyasetin kapılarını açtı. Ancak 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında okuduğu bir şiirdeki ifadeler nedeniyle halka kin, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde 4 ay 10 gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi. Fakat İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyen Erdoğan, çok geçmeden bu düşüncesinin yanlış olmadığını kanıtladı. 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve partinin genel başkanlığına seçildi. Parti, girdiği ilk seçimler olan 2002 genel seçimlerinde %34.43'lük oy oranıyla Abdullah Gül'ün başbakanlığında 58. hükümeti kurarken, Erdoğan da devam eden siyaset yasağı nedeniyle Mart 2003'ü beklemek zorunda kalacaktı. Neticede Erdoğan'ın İstanbul'daki icraatları belediye başkanlığının sadece yerel hizmet sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ulusal siyaseti de şekillendirebilen bir etkiye sahip olduklarının bir kanıtıydı. 2000'lerde ise İstanbul bambaşka bir lige yükseldi. Ama bu güç artışı yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı her zamankinden daha kritik bir önem taşıyordu. Bu yıllar aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerinin yükseldiği dönemdi. İstanbul'un çevresi hızla değişti. Yeni alışveriş merkezleri, gökdelenler, tüneller, köprüler. Ama bu projelerin büyük bir kısmı kent hafızasını silmekle ve ranta hizmet etmekle eleştirildi. Ve 2013, Gezi Parkı direnişi şehirle ilgili kararların nasıl ve kimler tarafından alındığına dair büyük bir sorgulamanın kapısını araladı. Taksim'in göbeğindeki küçücük bir yeşil alan için başlayan direniş Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı. Bu, şehirlerin yalnızca betonla değil, halkla birlikte inşa edilmesi gerektiğini hatırlatan bir kırılma noktasıydı. Bu dönem, belediyecilik anlayışının sadece hizmet götürmek değil, aynı zamanda demokrasi, katılım ve hak temelli yönetim anlayışıyla da bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ve 2019, Türkiye siyasetinde bir dönüm noktası daha. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçim sadece bir belediye seçimi değil, aynı zamanda merkez ve yerel ilişkisinin yeniden tartışılmasına neden olan büyük bir politik olaydı. Seçimlerin iptal edilmesi, ardından yeniden yapılması ve İmamoğlu'nun ikinci kez büyük bir farkla kazanması, yerel yönetimlerin halk nezdindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul artık sadece bir şehir değil, bir semboldü. İktidar için bir güç sembolü, muhalefet içinse değişimin anahtarı. İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte İstanbul'da yeniden bir yerel yönetim anlayışı tartışılmaya başlandı. Katılımcı bütçeler, şeffaflık projeleri, sosyal yardımlar, kadın odaklı hizmetler. Ama aynı zamanda merkezi otoriteyle yaşanan gerilimler, yetki tartışmaları ve müdahaleler de gündemin merkezindeydi. Belediye meclis çoğunluğunun muhalefette olması, birçok projenin engellenmesi, bazı yetkilerin valiliklere ve bakanlıklara devredilmesi. Tüm bunlar belediye başkanlarının sadece hizmet değil, siyaset üreten bir aktör olduğunu da yeniden hatırlattı. Bugün İstanbul'da yaşananlar
aslında 100 yılı aşkın süredir süregelen mücadelenin güncel bir yansıması. Belediyecilik artık sadece kaldırım döşemek ya da çöp toplamak değil. Bu koltuk tarihin her döneminde bir güç sembolüydü. Ve bu güç hem şehirleri hem de ülkeyi değiştirme potansiyeline sahip. Peki bu hikaye bize ne anlatıyor? Yerel yönetimler sadece kaldırım döşeyen kurumlar mı? Yoksa bir ülkenin geleceğini şekillendirecek siyasi aktörlerin yükseldiği zeminler mi? Şehremini Salih Paşa'dan Ekrem İmamoğlu'na uzanan bu yolculuk aslında Türkiye siyasetinin ruhunu anlatıyor. Gücün merkezde mi, yerelde mi olması gerektiğine dair 100 yıllık bir tartışma. Ama kesin olan bir şey var. İstanbul'u yönetenler sadece bir şehri değil, bazen bir ülkenin kaderini belirliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.